yine yok. Çok değişik bir yere götüreceğim. Pizza alıp geldik. Burası bizim çok sık geldiğimiz. Ne zamandır bekliyorum. Kahve? Böyle bütün sokaklarını tek tek gezdik. Saate buradan bakıyorum arkadaşlar. Saçlarım biraz daha... Günaydın. Kahvaltı yapacağım. Şöyle bir cappuccino aldım arkadaşlar ve boş kruvasan. İçinde hiçbir şey yok. Kremalı seviyorum aslında da biraz böyle daha hafif olsun diye böyle bir şey aldım. Only if I can do something else. Burada gelmeyi en çok sevdiğim bar burası. Çünkü böyle anılarım var. Ailemle geldiğim yerleri özellikle ben çok seviyorum. Yan masada oturmuştuk. Böyle hani onlara bakıyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum yani. Bu biraz böyle buruk bir mutluluk. Hani ailenin buraya gelmiş olması ve hani onlarla burada vakit geçirmiş olmak güzel bir şey bir yandan. Bir yandan da hani özlem de var. Böyle değişik yani ama güzel. Aqua sapına Victoria's Secret gelmesinin şokunu yaşıyorum arkadaşlar. Ama benim kullandığım yine yok. Yine yok. Birkaç tane tatlı koku var bu arada. Baktım. Ama tabii ki insan kendi sürekli kullandığını istiyor. Şu fena değil. Luna'ya şampuan almamız gerekiyor arkadaşlar. Dün bitirdik. Before, what we use Amore before? Non mi ricordo, questa era. Ah, ok. It's better maybe this. Sì, prendiamo questo. Bir şey göstereceğim. One Piece'in parfüm. Solo per guardare. I don't think Luffy use perfume, però. Lo fai? Pizza aldık. Şimdi sizi çok değişik bir yere götüreceğim. Şimdi buraya pizza yemeye geldik. Az önce tam olarak şu aşağıdaydık arkadaşlar. Birkaç işimiz vardı. Sabah evden çıkmıştık ve galiba 4 saatten beri dışarıdayız. Hafif bir açlık da var. O yüzden pizza alıp geldik. Burası bizim çok sık geldiğimiz bir yer. Çok az kişi yaşıyor. 64 kişi aramızda kalsın. O yüzden çok rahat ediyoruz burada. Güzel bir masa da var. Burayı boş bulmak zaten inanılmaz bizi şanslı hissettirdi bugün. Çünkü genelde insanlar cumartesi, pazar manzarayı izleyerek bir şeyler içmeye bayılıyorlar burada. Bu arada bugün sabah şöyle bir kendime americano yapmıştım. Bununla ilgili de sizinle konuşamadım. Hemen çıkmam gerekiyordu. Bu FJ Bottle'ın bana gönderdiği çok güzel bir hediye. Aslında bunu ben seçtim arkadaşlar ama bunun yanında bir de ekstra bir tane daha bir şey göndermişler. O kadar mutlu oldum ki onu da Fabri'ye kendime hediye ettim. Bunlar böyle kahve için aslında maklar ve 12 saat boyunca sıcaklığını ve soğukluğunu koruyabiliyor. Ben soğuk bir americano yaptım bugün. Modern görünümlü bu termosun beni arabada da çok rahat ettirdiğini söyleyebilirim. Bunun dışında ofiste ve evde de kullanıma gerçekten çok uygun. Bu markanın birçok dünya markasıyla işbirliği yapmış olduğunu da gördüğümde çok mutlu oldum. Starbucks bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili eğer bu tarz bir şey almak istiyorsanız linki zaten aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Linki inceledikten sonra beğenirseniz Pexeli koduyla %20 indirimde alabiliyorsunuz. Bu arada hala soğuk mu bir kontrol edelim.
Evet, hala soğuk. Dediğim gibi 12 saat sürüyormuş. O yüzden mutluyum bu konuda. Şimdi biraz acıktık arkadaşlar. Hemen bence pizza yemeye geçebiliriz. Ama orayı falan ki tu. Mangiamo. Oy. Evet arkadaşlar, şunu yemek için ne zamandır bekliyorum. Pizzanın köşesine arkadaşlar yere atmıştım. Kediler falan yesin varsa diye. Tabii kedi görmeden atmıştım. Sonra baktım burada bir tane kedi var. Dedim ki ya pişman oldum dedim. Fabio da almaya gitti arkadaşlar. İşte kedimiz burada. Micone. Ay çok bebiş bu. Bir tane daha var. Micone. Non ti fida amore, mettiti così. Micio dai, avevi così tanto fame, Micione? Non hai trovato? Ok. Micio, vuoi anche caffè, Micione? Kahve? Yok teşekkür ederim, bakışı yaptı. Güzel bir yer. Her yerini böyle bütün sokaklarını tek tek gezdik. Hatta birkaç tane ev beğendim arkadaşlar. Keşke dedim burada yaşasaymışız. Şimdi saat kaç olmuş bakayım. Saate buradan bakıyorum arkadaşlar. 2:20 geçiyor. Artık eve gitme zamanı gelmiştir. Türk kahvesi yapalım. Biraz da sohbet edelim. Ne dersiniz? Ben bir şey yaptım arkadaşlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Fabio'ya bir söz verdim. Şekeri artık bırakacağım diye. Neden böyle bir şey yaptım? Of ya, baktım çok üzülüyor, tamam mı? Ben şeker kullanıyorum diye. Çünkü artık hayatından zaten şu kadarcık bir şeker vardı, onu da çıkarttı. Öyle olunca dedim ki ya sen bu kadar üzülüyorsan ben bu şekeri bırakacağım. Ay mis gibi kokuyor. Bir kaşık daha atacağım çünkü ben daha böyle köpüklü, daha kahveli seviyorum. Neyse ki Fabio benden insaflı çıktı, dedi ki yavaş yavaş bırak, birden bırakmaya çalışma, çok zorlanırsın. O yüzden normalde bir kaşık atıyordum, şu an bakın şöyle şu kadarcık. Bu şekeri bıraktıktan sonraki içtiğim ilk Türk kahvesi olacak. Daha doğrusu bırakmaya çalışırkenki içtiğim, çünkü azaltarak bırakıyorum yani. Siz nasıl bıraktınız ya bu bırakanlar? Birden böyle şak diye hani tamam böyle uyanıyorum ve bugün artık şeker hayatımdan çıkartıyorum mu dediniz, yoksa azalta mı? Böyle dozunu düşüre mi? Ya cidden çok kötü bir bağımlılık. Yani bu da bir tip bağımlılık çünkü ve çok kötü çünkü her şeyi etkiliyor sağlık anlamında, ama yaş aldıkça şunu da görüyorsun, artık yaşlanmanı da hani çok destekliyor. Yaşlanmamızı destekleyici, çok ihtiyacımız varmış gibi. Sanki yer çekimi ve dünyanın böyle enerjimizi sömürmesi yetmiyormuş gibi bir de şeker bizi ekstra yaşlandırıyor. Hatta böyle artık bazı markalar işte bu böyle anti-age ürünlerinde falan diyorlar ki şeker cildimizin daha çok hani yaşımızın etkisini göstermesini sağlayan bir şey, ama biz de ona karşı şunları kullanıyoruz vesaire gibi. Hani o kadar artık
bilinçaltıma yerleşti ki şeker yüzünden yaşlanıyorsun İpek falan diye. Ve hani eşim de böyle sürekli konuştuğu için. Mesela bugün izleyeceğiniz videoda öyle bir yer var. Fabio bana şey diyor, hani şu şekeri hayatından ne zaman çıkartacaksın vesaire falan. Ama ben orayı galiba kestim arkadaşlar, utandığım için. Tamamen hani utanmış olduğum için. Kahvem çok köpüklü ve hazır şu anda içilmeyi bekliyor. Hadi koltuğa geçelim, size zaten anlatacaklarım var. Saçlarımı biraz daha kısaltmanın vakti geldiğini düşündüm şu anda. Bir anda çok anlamsız bir şekilde. Neyse, bir sonraki sefere daha kısa belki beni görebilirsiniz. Bir yudum alayım. Evet, bir bildiğim kahveden biraz daha değişiksin. Neyse, sana da alışacağız canım benim. Yapacak bir şey yok. Ne oldu biliyor musunuz? Cumartesi günleri burada bir yol var. Orayı kapatıyorlar. O yüzden arabayı biraz uzağa park edip yürümemiz gerekiyor. Biz de yine arabayı park ettik. Bara doğru yürüyoruz. O yol üzerinde de bir tane vintage store var. Benim genelde işte gözüme çarpıyor. Ama hiç yani girmedim. Sadece böyle vitrine geçerken bakıyorum. Sabahın da erken bir saatiydi. Biz çok erken çıkmıştık. Henüz orası açık değildi ama şöyle bir vitrine yine bakarak geçiyordum. Fabio da dedi ki ya şu blazer çok güzel görünüyor. Böyle yanık kahverengi bir blazer gözüne çarpmış. Sonra ben de şöyle bir döndüm baktım. Dedim evet, cidden güzel görünüyor. Ama açık değildi. Zaten girip bakamazdık. Neyse, sonra kahvaltı yaparken işte aramızda muhabbet ediyoruz falan filan. Fabio dedi ki ya o blazer gerçekten çok güzeldi. Acaba dedi dönüşte hani açıksa bir girsek baksak mı? Dedim ya tamam, bakalım, olur. Ben de çünkü daha önce girmediğim için içeriği merak ediyorum. Neyse, işte size video çektim. Biz bir markete gittik. Sonra Aquasop'una gittik. İşte eve alınacak şeyler vesaire vardı. Onları aldık. Bu arada fiyatlar çok artmış arkadaşlar. Yani videoda hani fiyat bilgisi vermediğim için şimdi onu uzatmayacağım o konuyu ama cidden ben çok şok oldum. Yani kullandığım saç maskesi bile bir ay mı oldu almayalı? 4 euro artamazsın yani. Hani bir anda bu kadar. Neyse, orayı geçiyorum. O başka bir videonun konusu olsun. Buranın ekonomisiyle ilgili sonra konuşuruz. Neyse, dönerken arkadaşlar açıktı. Hemen tabii içeri daldım, böyle bir baktım falan. İçeride böyle birkaç kişi daha var benden başka. Çok küçük bir mağaza bu arada. Böyle aşırı küçük ama böyle her şeyi çok tertemiz. İşte hani vintage store'lar nasıldır? Ya kullanılmış ürünler vardır ama iyi kondisyondalardır. Ya da etiketli ürünler ama yine hani eski üretimlerdir. O şekilde bir kısım var işte böyle etiketli ürünlerin olduğu. Bir kısım var işte dediğim gibi kullanılmış. Ama şöyle bir şey de oluyor. Mesela bir parçayı çok beğendim, aşırı beğendim ama bedeni yoktu. Çünkü bir tane oluyor ondan yani. Vintage store'lar hem güzel hem kötü. Yani eğer bulabilirseniz o gün üzerinizde sadece hani o parçaya ait siz varsınız. Hani kimseyle pişti olamazsınız. Çünkü bu senenin üretimi değil. Hani şu fast fashion dediğimiz modanın üretimi değil. Ama bir şeyi çok beğenip bulamayabilme ihtimaliniz de oluyor. Çünkü yine bu senenin üretimi değil. Öyle beden yok. Ben işte orada yine bir kısımda bir şeylere bakıyorum. İçeride de benden başka 2-3 kişi daha var işte. Ben tabii blazer aldım, şöyle koluma koydum. Dedim ki bunu birazdan deneyeceğim. Yine de bakıyorum. Yanımda bir tane böyle yaşları 60-65 arası olduğunu düşündüğüm bir kadın. Çok bakımlı, aşırı böyle parfümü falan çok güzel kokuyor. Ve hani böyle bakımdan ölmek üzere. Beden desen benle bence aynı bedenlerde. 34-36 giyiniyordur diye düşünüyorum. Öyle bir teyze bir şeyler söyledi. Ben dedim ki bana söylememiştir, tanışmıyoruz diye. Ama böyle İtalyancası da biraz hani başka bir tarafa kayıyor. Sonra acaba bana mı söyledi diye döndüm. Tekrar söyledi. Bana söylediğini anlayınca gülümsedim. Şey diyor hani çok şık ama abartı bir şıklık. Hani böyle sahne şıklığı gibi bir şey söyledi. Tam da söyleyemiyor ama çok tatlı konuşuyor. Ben de gülümsedim, evet öyle falan dedim. Elindeki parçayı gösteriyor. Böyle işte yorumluyor falan. Çok tatlı bir teyzeydi. Ve hani böyle içerisi hep böyle işte bakımlı, çok az kişinin olduğu ama böyle bakımlı, tatlı, böyle hani belirli bir moda anlayışının olduğu insanlar içeride, öyle söyleyeyim size. Yani işte mesela şu an gidip herhangi bir mağazaya girdiğimde o algı, o ağırlık olmuyorken orada vardı, onu söyleyebilirim. İçeride aslında bir yarım saat kaldım ama nedense böyle hissetmeme sebep oldu. Neyse, ben kendime göre başka bir şey bulamadım bu arada. Sadece o blazer'ı buldum işte. O blazer'da şansıma arkadaşlar etiketli falan. Allah'ım o kadar mutlu oldum, size anlatamam. Hangi yıl arası üretim bilmiyorum ama blazer'ı şimdi size göstereceğim. Bence bayağı bir eski bir üretim diye düşünüyorum açıkçası. Yani en az bir 10 yılı vardır ama onun da üzerine artık ne kadar koyuyorsa. Şöyle bir blazer arkadaşlar. Bakın. Böyle. Kol bu şekilde. Şurada bir şey var kolun. Dikişle böyle bir şekil verilmiş.
kadife çizgili. Açıkçası şu yaka kısmı biraz beni hani korkutmuştu. Acaba kötü mü durur diye, ama giyince çok tatlı durdu. Genelde böyle yakası dışarı doğru olan blazerlar tercih ediyorum. Bu arada bu böyle oversize falan değil. Yani cuk vücuda oturan bir blazer. İlginç yani, benim böyle bir blazer beğenmiş olmam ama beğendim. Cepleri şöyle fermuarlı arkadaşlar. Hatta o kadar şanslıyım ki etiketli olmasının dışında bir de böyle bir şey düğmesi çıktı. Cebine koydum kaybetmeyeyim diye. Bu artık birçok markada bile hani bulamıyorum ben. Mesela en son H&M'den güzel böyle bir şey aldım ve içinde ekstra bir düğme yoktu. Yani düğmesi düşse ne yapacağız bilmiyorum. Bunu tekrar buraya koyayım. Çok şanslıyım. Bedeni de tam benim beden. Düğmeleri de şöyle koyulu açıklı bir kahvesi var. Çok hoş görünüyor gerçekten. Ve düğmesinin detaylarından şu fermuarın detayına kadar da markanın ismi yazıyor. Ben tabii bu marka hiç bilmeden aldım. Eve gelir gelmez tabii ki önce bir güzel blazer makineye atıldı. Misler gibi yıkandı. Ve hemen ben iPad aldım, dedim ki dur ben şu markayı bir araştırayım. Çünkü çok klas duruyor, çok kaliteli duruyor. Yani nedir ne değildir hiç bilmediğim bir marka. Sonra yazdım More and More diye. Bir Alman markasıymış arkadaşlar. Zalando'da hatta satışı var. Birkaç böyle elbisesini vesaire buldum. Fiyat aralığı işte elbise falan alacağınız zaman 80 eurolara falan çıkıyor. İşte gömlekler falan 60 euro. Yani hem kaliteli bir marka hem de aslında bence bütçe olarak Zara falan seviyesinde bir marka. Tabii çok benim duymadığım bir marka olduğu için, yani Alman markası olduğu için çok Türkiye'de de duyulduğunu zannetmiyorum. Ama güzel bir markaymış. Yani farkında olmadan böyle kaliteli ve güzel bir şey almış oldum arkadaşlar. Gerçekten de o günün şansına denk geldi. Bazen böyle ararsın bulamazsın. Bazen de işte böyle yürürken kapalı bir mağazanın vitrininde bir şey görürsün ve alırsın yani. Böyle değişik bir şey. Bu durumu ben çok sevdim. Hem o vintage store'un bana hissettirdiği his, işte o Ukraynalı kadınla muhabbetim. Küçücük de olsa. O kadar şık, o kadar tatlı geldi ki bana. O içerinin hafif böyle bir zaman tünelinden geçiyormuşsun gibi seni hissettirmesi. Çünkü dediğim gibi parçalar bu hani şu anki gördüğümüz fashion şeklinde değil. Mesela şu an bir mağazaya gidiyorsun, işte sırtı olmayan gömlekler ya da ne bileyim işte böyle çok dışarıda aslında rahat edemeyeceğin kumaşlar, aslında sahne kumaşlarından yapılmış ama günlük kullanıma uyarlanmış şeyler vesaire gibi. Hani biraz böyle daha çok şu an diyor ki 2024'tesin dünya, evet bugün 2024'te diyen parçaların olduğu mağazalardan değil de böyle vintage store'a girdiğiniz zaman tamamen yani hani 50 yıl geriye gittik ve 50 yıl önce giyilen şeyleri gördük ve sanki içerideki insanlar da o zamanın şıklığını arayan insanlar olduğu için o zamandan kopup gelmiş gibi. Yani onları sokakta görsem öyle düşünmem belki, ama işte vintage store'da karşılaştığında sana o hissi veriyor. İçerinin o böyle hafif böyle lavanta kokusu falan, ne bileyim anlatamıyorum size. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle tekrar gideceğim arkadaşlar oraya. Yani bir şey bulamasam da sırf o atmosferi solumaya. Çünkü dediğim gibi öyle her aradığınızı şak diye bulamıyorsunuz. Daha çok bu tarz yerlere keyif için alışverişe gidilmeli diye düşünüyorum. Mesela bir şey kesinlikle alman gerekiyor, ihtiyacın var. Onu gidip orada bulma şansın çok düşük ama keyfine gidip gezmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kahvemiz çok lezzetli olmasa da bence sohbetimizle o açığı kapattık diye düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda her zamanki gibi buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.